Hiç başınıza gelen kötü bir olayın aslında sizin için büyük bir hayır olduğunu düşündünüz mü? Peki Allah'ın bir peygambere bile sabrı öğrettiğini biliyor muydunuz? Kur'an'da anlatılan bu kıssa hayatınıza bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Videonun sonuna kadar izleyin. Hayatımızda yaşadığımız birçok olayın nedenini o anda anlayamayız. Bazen kayıplar, bazen gecikmeler, bazen de büyük imtihanlar bizi derinden etkiler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hazreti Musa ile Hızır kıssası, Allah'ın hikmetinin insan aklının çok ötesinde olduğunu gösteren en etkileyici kıssalardan biridir. Bu videoda Hızır Aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın ibret dolu yolculuğunu Kur'an'daki anlatıma bağlı kalarak sade ve akıcı bir dille dinleyeceksiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir gün Allah'ın en büyük peygamberlerinden biri olan Hazreti Musa kavmine sohbet ediyordu. İnsanlar ona birçok soru soruyor, o da Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerle cevap veriyordu. Derken içlerinden biri ayağa kalktı ve şöyle sordu: "Yeryüzünde senden daha bilgili biri var mı?" Hazreti Musa o an bildiği kadarıyla hayır diye cevap verdi. Fakat Allah Teala Hazreti Musa'ya vahyederek ona çok önemli bir ders verdi. Çünkü ilmin gerçek sahibi yalnızca Allah'tı. Allah dilediğine dilediği kadar bilgi verirdi. Allah Teala iki denizin birleştiği yerde yaşayan salih bir kulunun bulunduğunu ve ona Hazreti Musa'nın bilmediği hikmetlerin öğretildiğini bildirdi. Hazreti Musa hiç vakit kaybetmeden o mübarek kulu bulmak için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Yanında genç yardımcısı da vardı. Yanlarına bir sepet içinde tuzlanmış bir balık almışlardı. Allah'ın işareti şuydu: balığın canlanıp denize atladığı yerde o salih kulu bulacaksınız. Günler süren yolculuktan sonra yorulup bir kayanın yanında dinlendiler. İşte tam o sırada büyük bir mucize gerçekleşti. Ölü balık Allah'ın izniyle canlandı ve denize doğru yol alıp gözden kayboldu. Fakat genç yardımcı bunu Hazreti Musa'ya söylemeyi unuttu. Bir süre daha yürüdükten sonra Hazreti Musa yemek vakti geldiğini söyleyince yardımcısı şaşkınlıkla "Balığın canlandığını sana söylemeyi unuttum" dedi. Hazreti Musa bunun Allah'ın işareti olduğunu anladı ve hemen geri döndüler. Orada Allah'ın rahmet verdiği salih kul ile karşılaştılar. İslam alimlerinin çoğu bu mübarek kişinin Hızır aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Hazreti Musa ona yaklaşarak, "Allah'ın sana öğrettiği ilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Hızır ise şu cevabı verdi: "Benimle beraber olmaya sabredemezsin. İç yüzünü bilmediğin şeylere nasıl sabredeceksin?" Hazreti Musa ise, "İnşallah sabredeceğim ve sana karşı gelmeyeceğim" diye söz verdi. Bunun üzerine Hızır şöyle dedi: "O halde ben açıklama yapmadan bana hiçbir şey sorma." İkisi birlikte yolculuğa başladılar. İlk olarak bir gemiye bindiler. Geminin sahipleri onları hiçbir ücret almadan misafir etti. Fakat hiç beklenmeyen bir şey oldu. Hızır geminin tahtalarından birini söktü ve gemiyi kusurlu hale getirdi. Hazreti Musa buna dayanamadı. "İnsanlar bize iyilik yaptı. Sen ise onların gemisini deldin. Bu nasıl olur?" dedi. Hızır ise sadece "Sana sabredemezsin demedim mi?" diye cevap verdi. Hazreti Musa hatasını kabul etti ve bir daha soru sormayacağına söz verdi. Yolculuk devam etti. Bir süre sonra karşılarına genç bir çocuk çıktı. Hızır Allah'ın emriyle çocuğun canını aldı. Bu olay Hazreti Musa'yı derinden sarstı. "Masum bir cana neden kıydın?" diye sordu. Hızır yine aynı cevabı verdi. "Sana benimle sabredemezsin demedim mi?" Hazreti Musa bu kez de özür diledi ve bir kez daha sessiz kalacağına söz verdi.
Daha sonra bir şehre geldiler. Aç olmalarına rağmen şehir halkı onlara yemek vermedi, misafir etmedi. Tam ayrılacakları sırada yıkılmak üzere olan eski bir duvar gördüler. Hızır hiçbir karşılık beklemeden o duvarı onardı. Bu kez Hazreti Musa dayanamadı. "İsteseydin bunun karşılığında ücret alabilirdin," dedi. Bunun üzerine Hızır, "Artık yollarımız ayrılıyor," dedi. Sonra da bütün olayların hikmetini tek tek açıkladı. Deldiği gemi denizde çalışan fakir insanlara aitti. İleride zalim bir hükümdar sağlam gemilere el koyuyordu. Gemiyi kusurlu göstererek onların ekmek teknelerini kurtarmıştı. Öldürülen çocuk ise büyüdüğünde anne ve babasını inkara ve büyük sıkıntılara sürükleyecekti. Allah onların yerine daha hayırlı bir evlat nasip edecekti. Onarılan duvarın altında ise 2 yetim çocuğa ait büyük bir hazine bulunuyordu. Babaları salih bir insandı. Duvar yıkılsaydı insanlar hazineyi bulacak, çocuklar haklarını kaybedecekti. Allah onların mallarını korumayı murad etmişti. İşte Hazreti Musa o gün çok büyük bir ders öğrendi. İnsan sadece gördüğü kadarını bilir. Allah ise geçmişi de, geleceği de, görüneni de, görünmeyeni de eksiksiz bilir. Bazen hayatımızda yaşadığımız olaylar bize ağır gelebilir. Kaybettiğimiz bir iş, kaçırdığımız bir fırsat, geciken bir dua ya da anlam veremediğimiz bir imtihan. Belki de hepsinin arkasında bugün göremediğimiz büyük bir hikmet vardır. Hızır kıssası bize şunu öğretir: her olayın görünen yüzüyle Allah'ın bildiği gerçek yüzü aynı olmayabilir. Bu yüzden mümin sebeplere sarılır ama sonunda Allah'ın takdirine güvenerek sabreder. İnsan sadece gördüğünü bilir. Allah ise görüneni de, görünmeyeni de en iyi bilendir. Belki bugün anlam veremediğiniz bir imtihan, yarın size büyük bir rahmet olarak dönecektir. Bu yüzden umudunuzu kaybetmeyin, sabrı elden bırakmayın ve Rabbinize güvenmeye devam edin. Eğer bu kıssa kalbinize dokunduysa, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kur'an'da anlatılan ibret dolu kıssalar, peygamberlerin hayatları ve gönüllere huzur veren dualarla yeniden buluşmak için kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.